Onlarca çeşit makine var. Acaba benim için en uygun espresso kahve makinesi hangisi? Single boiler, dual boiler, heat exchanger, tek gruplu, çift gruplu. Of. Neredeyse her gün karşılaştığımız bir soru bu. Hangi espresso kahve makinesini satın almalıyım? Kahve makinemi seçerken nelere dikkat etmeliyim? Bugün bu soruya cevap vermeye çalışacağız. İsterseniz showroom'daki makinelerimiz üstünde teker teker ben makinelerin özelliklerini anlatarak bu sorunuza bir cevap bulmaya çalışalım. Haydi başlayalım. Bizim burada bir sıralama yöntemimiz var. Bizim showroom'a gelen arkadaşlarımız bilirler. Single boiler makinelerden başlıyoruz. Tek dolaşım sistemli makinelerden başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş ilave özellikleri içeren makinelerle showroom'u tamamlıyoruz. Buradaki alanı biraz öyle tasarladık. Şimdi tek dolaşım sistemli makineler deyince ne anlıyoruz? Bu makinelerin içlerinde tek bir kazan var ve o kazanda ya espresso için kahve suyu hazırlanıyor ya da buhar yapmak için ya da sıcak su, americano için sıcak su almak istiyorsanız onun için farklı derecelerde sıcak su hazırlanıyor. Bunu tek bir kazandan yaptığımız zaman ne olacak? Sonuç itibariyle espresso için 90 dereceler civarında bir suya ihtiyacımız var, ısıya ihtiyacımız var. Ama buhar için 120 derecelerde ısıya ihtiyacımız var. Tek dolaşım sistemli makineler eğer her ikisini de aynı anda yapmak istiyorsanız aralarda bir bekleme süresini kabul etmeniz gereken makinelerdir. Ya da cappuccino içmiyorsunuz, buharla çok fazla işiniz olmayacak. Sadece espresso tüketen birisiyseniz eğer, bu sizin için bir negatif bir durum söz konusu değil. O zaman tek dolaşım sistemli makinelerden bir tanesini alıp espressonuzu rahat rahat yaparsınız. Bu seride asıl probleminiz espressodan sonra cappuccino, cappuccino'dan sonra tekrar espresso yapacaksanız bu makineler tek kazana sahip oldukları için espresso suyunu verecek, daha sonra ısınacak. Sizi belki 1 dakika, 1,5 dakika makinenin ve özelliklerine göre bekletecek. Buhara hazır olduğu zaman cappuccino için süt köpürteceksiniz. Sonra tekrar birisi espresso istiyorsa ya da siz kendiniz yapmak istiyorsanız bu sefer de ısıyı düşürmeniz gerekecek. Bunun için 1-2 yöntem var. Sıcak su veriliyor vesaire. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada Ascaso'dan başlıyor ve işte Quick Mill makinelerimiz var. Bunlar tek dolaşım sistemli makineler. Bir diğer özellik daha var bunlarda. Bunlar kazanlı makineler değil. Aslında bu seriye bir de Rancilio Silvia var biliyorsunuz. Herkesin çok yakinen tanıdığı bir model ve seridir. O da tek dolaşım sistemli. Ya da ECM'nin Classica modeli tek dolaşım sistemli. Onlar da pek yakında geliyor. Şu anda burada termoblok sistemli makineler var. Tek dolaşım sistemlilere örnek olarak. Ascaso termoblok, Quick Mill'in termoblok Orion serisi ve yine Quick Mill'in Pegaso serisi. Burada tabii tek bir fark var. Üstünde öğütücü var. Şimdi madem buraya geldik, bundan da çok kısaca bir bahsetmek istiyorum. Espresso makineleri biliyorsunuz bizim satışını yaptığımız espresso makineleri için yanlarına ilave bir kahve öğütücüsü. Böyle manueller olabilir ya da dijital sistemli olabilir. Kahve öğütücüsü ayrıca alınması gerekiyor. Sadece bu Pegaso modelinde makinenin üzerinde bir öğütücü var. Burada istediğiniz gibi kahve çekirdeklerini ayarlayarak öğütebilir ve daha sonra da kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Tek dolaşım sistemleri için bence bu kadar bilgi yeterli. Hemen bir sonraki seriye geçiyoruz. Pek çoğunuzun yakından tanıdığı Rocket Apartamento. Apartamento ve Rocket'in diğer tüm serileri heat exchanger makinelerdir. Dikkat ederseniz burada çift dolaşım sistemi tabiri de kullanılabiliyor. Ama heat exchanger biraz oturmuş bu tanımlama, bu terminolojide. Şimdi fark ne? Burada da bir kazan var. Diğer makinelerde olduğu gibi tek bir kazan var. Ancak kazanın içerisinde kapalı bir tünel sistemi var. Öyle hayal edelim. Ve o kapalı tünel sistemi arkadan makinenin su tankına doldurduğunuz soğuk su ya da su tesisatına bağlanan bir makinaysa tesisattan gelen soğuk su sürekli sıcak duran kazan, yani 120 derecelerde ısıtılmış olarak duran kazanın içerisinden kapalı bir tünelden geçiyor ve ön taraftaki kahve yaptığımız ve bizim grup dediğimiz kahvenin aktığı gruba kadar ulaşıyor. Ve burada ideal ısı da geliyor. Üretim esnasında tabii ki bunun olması gereken dinamiklerine göre bu sistemi tasarlamışlar. Oradan geçen su 92-93 derecede gruba gelmiş oluyor ve sizin için ideal kahve ısısında kahvenizi grubun kolunu kaldırdığınız zaman yapabiliyorsunuz.
görüyorsunuz. Bu makinelerin, heat exchanger makinelerin farklı su kaynakları olduğu için, yani kahve için arkadaki su tankı, buhar için ya da sıcak su için içeride bekleyen, kazanın içinde bekleyen 120 derecelerde olan sıcak su olduğu için aynı anda kahve akarken buhar vanasını açtığınız zaman güçlü buharınızı elde edebiliyorsunuz. Ve arada hiçbir bekleme yok. Diyelim espresso yapmak istiyorsunuz. Espressoyu yaptınız. Hatta akarken dahi sütünüzü burada köpürtebilirsiniz. Onu ben şimdi biraz sonra sıcakta hazır olan bir makinamız var. Orada biraz daha detaylı olarak gösterebilirim. Şimdi apartamento heat exchanger makinelere güzel bir örnek. Basic bir modeli diyelim. Yani çok fazla ilave özellikler yok. Mesela ne geliyor bir sonraki makinede? Hemen şurada Rocket Mozzafiato görüyorsunuz. Rocket Mozzafiato ile apartamento arasındaki en önemli ilk fark 2 tane manometre var. Bunun bir tanesi İçerideki ana kazanımızın içindeki sıcak suyun ısındığını ve makinenin kahve yaptığını, hazır olduğunu bize gösteriyor. 1 bar olması lazım minimum. Makine soğukken sıfırda duruyor. Isındığı zaman, hazır olduğu zaman 1 bara ulaşmış oluyor. Ya da 1,2 asıl ayarlama nasıl yapıldıysa. Diğer manometre ise kahve yaparken 9 bara çıkıyor ve doğru bir basınçta kahvenizi yaptığınızı buradan gözlemleyebiliyorsunuz. Apartamento modelinde sadece bir tane kullanılmış. Ama Mozzafiato olsun, Giotto olsun, işte RL8 gibi diğer modellerde 2'şer tane manometre görebilirsiniz. Bir de ne var bu modellerde farklı olarak? Çekmecenin içerisine monte edilmiş olan bir PID sistemi var. Neydi PID? Tekrar anlatalım. Espresso ısısını, kahve suyunun ısısını sizin kontrol edebilmenize imkan tanıyan bir sistem. Yani bazı çekirdekleri işte 90 derecede, bazı çekirdekleri 93-94 derecede yapmak isteyebilirsiniz. Size bu imkanı üreticiler sunuyorlar. Bunlarla oynamak istiyorsanız, bu farklılıkların tat ve lezzeti olan etkisini gözlemlemek istiyorsanız o zaman PID kontrolü olan bir makine almanız gerekir. Ama bunlarla uğraşmak istemiyorum, ben salt, güzel kahvemi yapmak istiyorum diyorsanız o zaman apartamento işinizi rahatlıkla görecektir. Bu sisteme geldiğimiz zaman bu Mozzafiato ve Giotto modellerinde biliyorsunuz şimdiye kadar anlattığım makinelerin hepsinde su tesisatına bağlanmayan, kendi su tankından suyla beslenen makineler. Dolayısıyla onların hepsinde vibrasyon pompa mevcut. Eğer ama su tesisatına da bağlamak istiyorsanız makinenizi, yani burada bittiği zaman su işte üstünden takviye etmeyeyim, sürekli bir su girişi olsun makineye diyorsanız o zaman vibrasyon pompa yerine rotary pompa özelliğine sahip makinelerden edinmeniz gerekir. Rocket serisi bunu biraz kolay model isimlerine de taşımış. Mesela Mozzafiato R modeli rotary pompalı bir makine ama Mozzafiato V type dedikleri V modeli vibrasyon pompalı bir makine. Tek fark, söylediğim gibi, su tesisatına bağlayacak mısınız? Bağlamayacak mısınız? Ev kullanıcıların çoğu su tesisatına bağlamıyor. Çünkü bu mutfak tezgahında işte bir delmek gerekecek. Arka tarafta bir işlemler yapmak gerekecek. O yüzden biz işletme değiliz, böyle bir bağlantı yapmayacağız diyorlar. Ve o zaman vibrasyon pompalı modeli seçiyorlar. Ama bazı ev kullanıcıları tesisata bağlamasa dahi rotary pompalı olan modeli tercih edebiliyor. Bu tabii ki makinenin kullanış şekli. Rotary'ler biraz daha sessizdir örnek. Bazı özellikleri nedeniyle tercih edilebilir. Şimdi bu iki makineyi de anlattık. Bunlar da heat exchanger. İster bağlanır, ister bağlanmaz model tipine göre. Şimdi bir de çok duyduğumuz bir tabir daha var. Dual boiler. Dual boiler nedir? Dual boiler makinelerde heat exchanger'larda olduğu gibi ana kazanın içinden geçen bir tünel yok. Espresso suyu için ayrı bir kazan var. Buhar sıcak su için ayrı bir kazan var. İkisi yan yana duruyor. Bunları niçin ayırıyorlar? Onun da sebebi şu. Bazı kullanıcılar örneğin buhar kazanını tamamen zaman zaman iptal etmek isteyebiliyorlar. Dual boiler makineler buna imkan tanıyor. Tek bir şalterle, mesela R58'de bu menü programı üzerinden, Quick Mille Sebastiano modelinde buradaki bir switch üzerinden buhar kazanı kapatılabiliyor. Bir enerji tasarrufu sağlıyor. Ama diyeceksiniz ki yani buhar, böyle güçlü bir makine alınıyor. Buhar niye kapansın? Zaman zaman kullanıcılar bunu tercih edebilir. Enerji tasarrufu için kapatabilir. Kullanacağı zaman açabilir. Yani böyle bir imkan var.
Ama en önemli özelliği aslında dual boiler makinelerin espresso suyunun ısısını buhar kazanındaki eksilmeler ve artmalar, yani siz çok su kullanırsanız, çok buhar için, çok cappuccino için buharı kullanırsanız dolayısıyla ana kazanda su eksilmesi oluyor heat exchanger makinelerde ve makine sürekli onu takviye ediyor. Yani su seviyesi belli bir seviyeye indiği zaman makine arkadan tekrar su çekiyor ve onu ısıtmaya başlıyor. O esnada espresso ısısının ana kazandaki bu değişimlerden hiç etkilenmemesini istiyorsanız o zaman işte böyle bir dual boiler makineye sahip olmanız gerekiyor. Espresso kazanı ayrı, buhar kazanı ayrı, birbirleriyle hiç alakaları yok. İstediğin kadar buhar al, istediğin kadar sıcak su al. O ana buhar kazanını ilgilendiren bir konu. Espresso kazanını hiç etkilemiyor. Bir diğer özellik, biraz önce anlattığım PID kumanda, heat exchanger makinelerde aslında ana kazanın içerisindeki ısıyı arttırıp eksiltme imkanı sağlıyor size ve espresso ısısı, onun içinden dedik ya tünelden geçen bir su, onu dolaylı olarak etkilemiş oluyor. Ancak dual boiler makinelerde PID'nin ısı sensörü direkt espresso kazanının içerisinde. Öyle olduğu için siz orada mesela 92 derece istiyorum dediğiniz zaman gerçekten 92 dereceyi sağlayabiliyor. O yüzden de dual boiler makine tercih edilebiliyor. Burada Quickmill'in heat exchanger bir modeli var. Hemen yanında dual boiler modeli var. Burada diğer makinelerde göstermediğimiz, aslında rokette çekmecenin üstünde gösterdiğimiz bir özelliği Emilia. Bu da heat exchanger ama üzerinde bir ekranı var. Dolayısıyla bu ekrandan çok kolay bir şekilde espresso ısısını görebilirsiniz. Aynı zamanda, bu tabii roketin yeni modellerinde de mevcut, aynı zamanda kahve yaparken shot timer özelliğine dönüşüyor. Aynı ekran üstünden onu da izleyebiliyorsunuz. Ben şimdi size çok kısa bir şekilde biraz önce bahsettiğim, yani kahve yaparken güçlü buhar almak mevzusuna bu makine sıcak olduğu için burada örnek vermek istiyorum. Kahve yaptığımızı farz edelim. Aynı zamanda da buhar. İşte bu heat exchanger ile mümkün. İsteseydik aynı anda sıcak suda alabilirdik. Serinin son makinesi gene bir dual boiler makine. Quickmill, Sebastiano, bunlar Espresso Perfetto için özel üretilmiş makineler. Aynı şekilde heat exchanger sistem, rotary pompa, burada PID ekranı, ısılarla oynayabiliyorsunuz. Shot timer özelliği, biraz önce bahsettiğim gibi dual boiler olduğundan dolayı kazanı, buhar kazanı ister açıp ister kapatabilirsiniz. Onun dışında İşte 2 tane manometre, tüm özellikler makinelerin çoğunda birbirine çok benziyorlar gördüğünüz gibi. Bazı serilerde şöyle bir şey görebilirsiniz. Çok geniş bir çekmece. Quickmill serisinde mesela çekmeceler, bu damlalıklar oldukça geniştir. Kullanım rahatlığı var. Bazı serilerde burada biz joystick diyoruz ama böyle işte indirip kaldırmalı bir vana sistemi var. Bazılarında yuvarlak döndürmeli var. Ona göre farklılıklar olabiliyor. Evet, Quickmill, Sebastiano. Teker teker bir özetlik geçmek istiyorum. Emilia heat exchanger bir makine. Rocket R58, Cinquantotto vardı, o da dual boiler'di. R58 de dual boiler. Rocket'in Giotto serisi, Rocket'in Mozzafiato serisi. Bunlar hem vibrasyon pompalı hem rotary pompalı makineler, heat exchanger. Apartamento, meşhur Apartamento, vibrasyon pompalı heat exchanger. Buraya geldiğimiz zamanda da tek dolaşım sistemli makineler. Quickmill, Orione, Pegaso ve tabii ki Ascaso, bunlar da Terboblock serisi. Şöyle diyebiliriz, yalnız yaşıyorsunuz ve günde 1-2 tane espresso içiyorsunuz. Çok fazla sütlü içeceklerle aranız iyi değil. Cappuccino belki de hiç yapmıyorsunuz. Daha çok espressoya odaklısınız. O zaman çok rahat bir şekilde bizim bu tek dolaşım sistemli makinalarımızdan edinebilirsiniz. Öğütücüye biraz belki dikkat edersiniz. Ayarlara dikkat edersiniz. Güzel kahveler yapabilirsiniz. Diyorsanız eşimle beraber yaşıyorum, arkadaşımla beraberim. İşte ben espresso seviyorum, eşim cappuccino seviyor. Ya da tam tersi. Ya da siz kendiniz zaman zaman espresso, zaman zaman cappuccino yapıyor olabilirsiniz. Peş peşe yapıyor olabilirsiniz bunları. Ve aralarda bekleme istemiyorsanız o zaman heat exchanger bir makine alacaksınız. Yani Apartamento'dan başlayan seriden herhangi bir makine sizin beklentilerinizi tamamen karşılayacaktır. Biraz daha espresso konusunda hassas detaylara çok önem veren birisiyseniz, ısılarla oynarım, onların arasındaki farkları, lezzet farklarını tadımlamak istiyorum. Oralarda o yapacağım değişikliklerle deneysel bir takım lezzetler yakalamak istiyorum diyorsanız,
o zaman mutlaka bir PID kontrolü, kumandası olan bir makineyi düşünmeniz lazım. Biraz daha kalabalık bir aile belki ya da işte ne bileyim arkadaşlarınızın çok fazla olduğu bir ortam. Sürekli peş peşe kahveler yapacaksınız. Cappuccino yapacaksınız, espresso, latte, americano vesaire. Ve burada da bazı etkilenmelerin en az düzeyde olmasını istiyorsanız o zaman da dual boiler bir makine, Rocket Rail 8 ya da işte Quick Mini Sebastiano gibi bir makineye gitmeniz lazım. Kafeyseniz o zaman da 2 grup makine önereceğiz ya da çok daha büyük kazanlı makineler önereceğiz. Bence özeti bu kadar yeterli ama yine de tabii ki en doğrusu lütfen buraya gelin, beraber makinelere dokunalım, onlarla birlikte kahve yapalım ve seçiminizi sizin için en doğru seçimi birlikte oluşturalım.